Suudi Arabistan'da krallar gibi karşılandı demişsin. Dün o mor halısını canlı yayında verdik. Ne anlama geliyordu mor? Ben önce onu soracağım sana çünkü benimle de aynı renk, yani ben de tesadüf eseri aynı renk bir ceket giymiştim. Dün, evet. Ve ekranda böyle gerçekten planlanıp da giyilmiş gibi görünüyordu ama tabii ki de benim nereden haberim olacaktı öyle bir morun orada olacağından. Şimdi iki ülke arasında mega savunma anlaşması imzalandı. İnanılmaz bir rakam telaffuz ediliyor. Onu bir alalım senden ve Trump Şara'ya merhaba diyebilir diye bir ifade geldi dün. Bu ne anlama geliyor, Evet. ne olacak? Uzun aslında bir konu. Ya biz aslında bugün 3 saat bile konuşuruz. Bırak bir saati, Trump'ın bu Orta Doğu turundan Evet. öyle malzeme, öyle bağlam, içerik çıkıyor ki, ama ben özetlemeye çalışacağım. Evet, dedik ya, ABD Başkanı 4 ay sonra göreve gelişinin ardından ilk yurt dışı turuna, gezisine çıktı ve Suudi Arabistan'da krallar gibi karşılandı. Özellikle havalimanındaki görüntüleri bir görürsek, editör arkadaşım ve prodüktör arkadaşlarım, gerçi mor halı burada da var. İlk baştan itibaren Trump'a çok büyük bir özen. Nedir simgesi, morun var mı? Var. Suudi Arabistan geleneğinde mor, daha doğrusu lavanta rengi Suudilerin cömertliğini, misafirperverliğini sembolize ediyormuş ve hatta Prens Selman'ın 2030 vizyonunda da hani o refah, daha fazla ekonomik getiri bağlamında bu vizyonun da resmi rengi olmuş. Bu nedenle mor halı seriliyor. Hem Suudi geleneğine atıf, misafirperverliğe gösterilen özen dikkat çekiyor ve Trump da mor kravat takmış. Senin dün mor ceket giymen gibi. Başındaki de mor mu? Ya onun ismini Yok, o bilmiyorum kırmızı da. beyaz. Benim ceketimin renginde çok anlam aranmış dün. Evet. Onu fark ettim sosyal medyada ama öyle bir anlamı elbette yok tabii. Ama senin saydığın, hani Suudi Arabistan açısından baktığımızda anlamlar da gayet güzel. Evet, bahar aylarında Suudi Arabistan'da bitki örtüsünü kaplayan lavantaların rengine böyle atıfta bulunan bir durum. Dolayısıyla mor buradan geliyor. Trump'ın da mor jesti yaptığını görüyoruz. Dedik ya, Trump aslında sevdiği gibi karşılandı. Bir kral olmasa da kral muamelesi gördü. Ve Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinde de çok kullandığı detaylar dün her yerde, her detayda gözümüzün önündeydi. Nedir bunlar? Dev kristal avizeler, altın varaklar. Trump altını çok seviyor. Gösterişli. Las Vegas'taki Trump Tower bile altın renginde, biliyorsunuz. Dolayısıyla Beyaz Saray'a da ucundan kıyısından sürekli yerleştirdiği o altın detaylarını gördük Riyad'da ağırlandığı her yerde. ABD basını buna çok dikkat çekmiş. Çünkü bunu şöyle yorumluyorlar. Suudiler Trump'ı başka birçok kişiden daha iyi tanıyor ve onun neyi sevdiğini biliyor. Dolayısıyla onun gururunu okşuyorlar. Onun görmek istediği şeyi yapıyorlar diye. Bunlar tabii işin biraz magazinel kısmı. İşte F-15 jetleriyle karşılama, Trump'ın başkanlık uçağını gibi çok önemli jestler de yapıldı. Ama Trump bir jestte kusur etti. Ondan da bahsedelim. Bir kahve ikramı yapıldı Trump'a havalimanına ilk gelir gelmez. Orada minik bir, gördüğünüz gibi, karşılama yapıldığında Arapların meşhur kahvesi büyük ihtimalle murra burada ikram edildi küçücük bir fincanda. Rubio dahil Amerikalı yetkililer ve diğer bütün Suudi yetkililer o kahveyi içti. Trump fincana baktı sadece. Bu birazcık ayıp görüldü. Hani ikram da en azından tadılırmış gibi yapılır diyerek Trump'ı kınayanlar oldu. Biz de bunu es geçmeyelim. Gördüğünüz gibi fincanla bakıştı sadece. Serttir. Mırrada. Sert. Bir espressodan daha sert. Serttir, evet. Peki